Merhaba, ben Kardelen. İzmir Mavi Doğa Koleji Bilim Okulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Size kendim tasarladığım bu projemi sunmak istiyorum. Yapmış olduğum projenin amacından ve daha sonra da yapım aşamasından bahsetmek istiyorum. Projemin öncelikli amaçları arızalanmış aletlerimizi geri dönüşüme kazandırmak ve zaman tasarrufu yapmak. Projenin yapım aşamasında kullandığım malzemeleri size açıkça anlatmak istiyorum. Arızalanmış bir mutfak rondomuz vardı. Bu rondomuzun mutfaktaki amacı maydanoz, soğan gibi gıdaları kesici bıçağı ile kıymaktı. Ben projemde kullanmış olduğum rondonun bıçak hazne bölümü arızalanınca elektrik bölümünü çıkardım ve daha sonra tencere kapağını sadece görmüş olduğunuz gibi 2 tane civatayla monte ettim. Tencere kapağının altına ise elde kullandığımız eski bir kek çırpıcısını motorun yuvasına yapışkanla yapıştırdım. Çalıştırma bölümüne ise bir kelepçe takarak motorun devamlı çalışmasını sağladım. Böylelikle kendi kendini karıştıran akıllı bir tencere tasarlamış oldum. Ve birazdan da bu akıllı tenceremle sizlere bir çorba yapacağım. Ben bugün sizlere tarhana çorbası yapmaya karar verdim. Çünkü tarhana çorbası karıştırma süresi en fazla olan çorbalarımızdan biri. Tarhana çorbamızı yaparken ben de size bir yandan bu projemle ilgili bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Mesela bir çorba yapımında çorbamızı en az 25-30 dakika aralıksız karıştırmak zorundayız. Ayrıca kapağı açık olan tenceremizden karıştırma sırasında ısı enerjisi kaybettiği için pişirme süremiz de uzuyor tabii. En önemlisi de sebzeli çorbalarda sebzelerin az sürede kendi buharıyla pişmesini sağlayarak vitaminlerini korumuş oluyoruz. Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak tasarlamış olduğum akıllı tencerem sayesinde de çorbamızı tenceremizde kapağı kapalı olarak ve kendi kendini karıştırarak pişirmesini sağlıyorum. Özellikle çalışan anneler ve restoranlarda çalışan şefler için de çok büyük bir zaman tasarrufu olacağına inanıyorum. Evet, şimdi domatesimizi kavurduk. Şimdi suyumuzu döküyoruz. Ardından da tarhanamızı dökeceğiz. Evet, suyumuzu döktük. Şimdi de tarhanamızı ekliyoruz. Evet, tarhanamızı ekledik. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Hazır mıyız? Çorbamız 10 dakika gibi bir zaman içerisinde pişti. Bakalım. Gayet de güzel gözüküyor. Afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim.